Şef değil anneyim kanalımdan herkese merhaba. Bugün sizlere yapımı kadar lezzeti de harika, çok pratik bir tatlı tarifi hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden sütlü irmik tatlısı tarifinin yapımına başlayalım. Sıra geldi bu güzel tarifin malzemelerine. 1 litre süt, 9 yemek kaşığı irmik, 10 yemek kaşığı toz şeker ve 1 paket vanilya. İşte hepsi bu kadar. Hadi gelin şimdi bu güzel ve pratik tarifin yapımına başlayalım. Yapmamız gereken şöyle güzel bir tencere alacaksınız. Ama şu an ocağın altını kesinlikle açmayın. 1 litre sütü tenceremizin içine bırakalım. Dolu dolu 9 yemek kaşığı irmik. 10 yemek kaşığı yine aynı şekilde dolu dolu toz şeker. Bir tek vanilyayı ilave etmeyeceğiz. Ocağın altını lütfen açmayın. Çünkü biraz katı malzemeler var biliyorsunuz içinde. Şöyle bir iki tur çevirin. Evet, şimdi artık ocağımızın altını açacağız. Ve başından hiç ayrılmayacağız. Sürekli karıştıracağız. Güzel bir muhallebi kıvamını alana kadar süt, irmik ve şekeri karıştırmaya devam edeceğiz. Gerçekten çok pratik. Pratik olduğu kadar da gerçekten çok lezzetli ve çok da ekonomik bir tarif işin açıkçası. Gördünüz, içinde sadece irmik, şeker ve süt var. Hem de hafif bir tatlı. Gerçekten ben de canım tatlı istediğinde hemen aklıma gelen tariflerdendir. Çok da severim, beğenerek de yaparız. Yaptıktan sonra yaklaşık 1-1,5 saat sonra zaten gayet güzel soyup oda sıcaklığına geldiği için afiyetle tüketebilirsiniz. Ama ertesi güne kalıp da hele bir gece dolapta kaldıktan sonra tadı çok daha şahane olur. Sütlü tatlılar genelde aslında bir gece beklemesi gerekir ama biz bazen sabırsızlanıyoruz. Şöyle bir iki dilimini yiyebiliyoruz işin açıkçası. Ben bu şekilde ara ara yine karıştıracağım dediğim gibi. Evet, gördüğünüz gibi artık süt kaynama noktasına geldi. Şu an emin olun çekime başladığım andan itibaren hiç karıştırma işlemini bırakmadım. Çünkü irmik var, şeker var. Dibine tutma ihtimali de tabii ki çok yüksek. Sürekli bir çırpıcı yardımıyla karıştırmaya devam ediyorum. Şimdi buradaki önemli bir püf noktası işin açıkçası. Şöyle bıraktığım anda zaten göreceksiniz. Artık süt gerçekten kaynamaya başladı ama istediğim kıvam henüz değil. Bakın gördüğünüz gibi irmik henüz daha koyulaşmadı. Dolayısıyla da yine kontrollü bir şekilde çevirmeye devam edeceğiz. Hafif irmik koyulaşmaya başladığı andan itibaren ocağımızın altını tamamen kısa alacağız. İşte o noktada da bir paket vanilyamızı ilave edeceğiz. Aşama aşama gideceğiz. Aslında çok pratik bir tatlı, evet. Hiç gözünüzde büyütülecek bir şey yok. Yapmanız gereken sadece bu kısımda birazcık sabırla süt, irmiği ve şekeri kıvam alana kadar çevirmek. Tek yorucu kısmı bu ama ondan sonrasındaki kısım gerçekten şahane. Bakın artık yavaş yavaş irmik koyulaşmaya başlıyor. Dediğim gibi yine kontrollü karıştırma işlemine devam ediyorum. Bu noktayı da özellikle göstermek istedim. Şimdi yakın çekimde de göreceksiniz. Artık bakın kenarlardan gördüğünüz gibi gerçekten irmik artık kendini toparlamaya başladı. Gayet güzel, zaten yükselmeye de başladı. Şimdi bu noktada şöyle bir iki tur daha çevirelim. Bakın artık çevirmeye başladıkça siz de görüyorsunuz çırpıcımın artık bakın yavaş yavaş zorlanmaya başladı. İşte artık irmik kendini toplamaya başladı ve kıvam almaya başladı demektir. Bakın görüyorsunuz. Şimdi bu noktada artık ocağımızı iyice bakın şu halini görmeniz mutlaka bakın çok önemli. İşte bu noktada artık benim altımı kısıtıyor irmik ve hemen bir paket vanilyayı ilave edeceğiz. Yine bakın görüyorsunuz işte gerçekten olmasını istediğim kıvam bu. Şimdi altını kıstık. Vanilyamızı da ilave ettikten sonra şöyle çevireceğiz yine 1-2 dakika. Hani böyle bir işte şu nokta. Tam da böyle göbek atması dediğim nokta. Yani yaklaşık 1 dakika ya da bilemediniz 2 dakika bu şekilde çevirdikten sonra tamamen ocağımızın altını kapatacağız. Bunu da özellikle söylemek istedim. Evet, artık gerçekten bakın işte tamamdır. Şimdi ocağımızın altını tamamen kapatıyorum. Sıra geldi en güzel kısma. Ben bu şekilde yuvarlak bir borcam kullandım.
Evinizde nasıl bir ölçü kabı varsa rahatça çıkarabileceğiniz, bakın önce dibini bir güzel şu şekilde ıslatacağız. Bir miktar kalan fazlasını dökelim. Şu şekilde kalması önemli. Neden? Çünkü tatlımızın çok rahat bir şekilde çıkabilmesi için. Bakın tatlım asla üstü kabuk bağlamadı. Ben kabımı alana kadar da yine aynı şekilde çevirmeye devam ettim. Bakın işte olması gereken kıvam kesinlikle budur. Çok güzel oldu. Çırpıcımı bırakıyorum ve hızlı bir şekilde gayet güzel suyla ıslatmış olduğum borcamıma şu şekilde döküyorum. Bakar mısınız? Harika. Ki çelik tencerede yapmama rağmen şöyle bakın asla dibi de tutmamış. İşte bu neden kaynaklandı? Hiç başından ayrılmadım. Evet. Çok güzel oldu. Şöyle görelim. Şöyle bir iki turda şu şekilde sağa sola çevirelim. İşte yapmanız gereken şimdi bu güzel tatlının soğumasını beklemek. Sütlü irmik tatlısı gerçekten çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi oldu. Oda sıcaklığında yaklaşık 1-1,5 saat bekledi, demlendi, dinlendi. Artık servis tabağına alabileceğim. Şimdi biliyorsunuz bu irmik tatlısını dökerken borcamınızın dibini mutlaka ıslatmanız gerektiğini söylemiştim. İşte şimdi o ıslatmanın ne işe yaradığını çok iyi anlayacaksınız. Yine çok önemli bir detay da göstermek isterim. Bakın gördünüz mü? Eğer bu su ilavesini yapmamış olsaydınız yapışacaktı. Bakın ileri geri şöyle yapıyorum. Ne tarafından yaparsanız yapın tatlınız çok kolay bir şekilde çıkacak demektir. Ben şöyle bir servis tabağı aldım. Bakın şimdi servis tabağımı klasik bir yöntemdir bu biliyorsunuz. Şimdi şu şekilde çevireceğim. Hiç zorlanmadan, kameranın da açısını bozmadan. Evet canlı canlı gördünüz. Hiçbir şekilde şöyle bir de ileri geri yapalım. Bakın tatlım harika bir şekilde çıktı. Soğumuş, gayet güzel görünüyor. Birazdan sunumla tekrar karşınızdayım. Sütlü irmik tatlısı artık hazır. Çok pratik bir tarif, çok lezzetli bir tarif. Umarım sizler de beğenerek afiyetle tüketirsiniz. Şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşça kalın.